Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu deterjan ambalajlarını bugün bu videoda sanatsal bir esere dönüştürmeye çalışacağım. Nasıl yaptığımı aşama aşama anlatacağım. Benim bu yün şampuanı ambalajında gördüğüm bir insan profiliydi. Bakın şu kısmı alın ve aşağısında da bir burun gördüm ve bunu bir modern bir heykele dönüştürebileceğimi düşündüm. Bunun için o kenar kısımlarını böyle parçalı şekilde kestim. Düz değil, hafif girintili çıkıntılı şekilde çizdim. Sonrasında da onları maket bıçağıyla kestim. Bunu biraz kısalttım. Bakın maket bıçağı önce bu ambalajın içerisine zor giriyor. Ancak girdikten sonra çok rahat kesiliyor ambalaj. Böyle kestim. Bakın şu alt taraftaki şu kısmı önce kalsın diye düşündüm. Sonra kesmeye karar verdim. Ancak bunu siz bu kısmı kesmeyebilirsiniz. Çünkü ben burayı daha sonradan yanlara doğru açılma yaptığı için kağıt bantla yapıştırdım. Siz bu kısmı kesmeyin. Bunu bakın kısalttım. Ben bu şekilde uzun bir burun, bakın görüyorsunuz, ve insan profili çıktı ortaya. Evet, böyle 2 tane. Şimdi bunları benim alçıyla kaplamayı düşünüyorum. Yine karton piyer alçısı kullanacağım. Ancak alçı plastik yüzeye tam olarak tutunmuyor. Yüzeye tutunmasını sağlamak için kağıtla kaplayacağım. Ancak öncesinde ben birkaç tane daha düzeltmeler yaptım. Arka tarafının ön taraftan daha küçük boyutta olmasını istedim. Bu taraf görünecek, gösterdiğim taraf. İç tarafı da kağıtla kapladım. Çiçek tutkalını sürüyorum. Bunun için tuvalet kağıtlarını kestim ve onları yapıştırıyorum. Peçete de olabilir. Paket ambalajları da olabilir. Bakın ben bir kısmına bir gün önceden bunları yapıştırdım ve kuruttum. Çok iyi bir sonuç aldım. O yüzden sizlere de güvenerek emin olabilirsin, tavsiye ederim. Tuvalet kağıdı 2 katlıysa tek kata düşürelim. Alta bol tutkal sürelim ve kağıtları yapıştırmaya başlayalım. İç tarafa da dediğim gibi biraz önceki yaptığım gibi yapıştırdım. Çünkü sonrasında zor oluyor. Kağıt bantla bu kısmı birbirine yakınlaştıracağım. Çiçek tutkalını sürdüm. 2 kat ya da 3 kat yapabiliriz. Alta tutkal, 1. kat, tekrar tutkal, 2. kat şeklinde. Şimdi bakın yanları açılma olduğu için ne de olsa plastik ambalajın bütünlüğünü bozduk. Bu kısmı ben kağıtla tekrar kapattım. Size dediğim gibi siz bu kısmı kesmeyebilirsiniz. Ben dediğim gibi bu çalışmalar doğaçlama geliştiği için ben de hani bir yere bakarak yapmıyorum ben bunları. Bu kısmı kapattım, hiç fark etmez. Kağıdın üzerine de tekrar alçıyla kapatacağım. Alçımı kaseye aldım ve su dökerek bir kıvam oluşturdum. Çok akıcı bir kıvamda olmasın çünkü akar. Yüzeye tutunacak şekilde bir harç hazırlayayım. Bakın harcı bu şekilde kaşıktan düşmüyor. Sanki duvarlara yaptığımız sıvı harcı gibi onun katılığı. O şekilde ayarlayalım. Her tarafına eşit şekilde sürelim. Bu modern bir heykel çalışması olacak. Modern heykel çalışmalarında biz doğadaki doğayı ve insanı tam birebir taklit etmiyoruz. Kendi yorumumuzu da katıyoruz sanat eserlerine. Siz de burada kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Mesela gözü yaparken gözün üzerindeki o kapak kısmı aşağı doğru eğimli. Bakın spatulayla, küçük spatulam var benim. Onunla
istediğiniz şekilde bir form oluşturabilirsiniz. Elmacık kemiklerini ben biraz daha fazla alçı koyarak orayı daha şişirdim. Yani biraz daha fazla çıkıntı olmasını sağladım. Dudak kısımları gömüleceği için kaideye oraya çok özenmedim. Göz kısmına önem verdim burada. Bu yaptığım çalışmalarda alçılama işim bittikten sonra 3-4 saat beklettim ve sonra kaidenin içerisine yerleştireceğim. Tekrar bir alçı hazırladım. Böyle bir çikolata kutum vardı. Yağladım bu kutuyu. İçerisine döktüm. Hava kabarcıklarını aldım. Bunu istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Bakın ben birini sola, birini sağa bakacak şekilde yerleştirdim ve önlü arkalı olarak. Burada ben bir tema yaratmaya çalıştım. Yani bir kompozisyon oluşturdum. Bu yaptığım esere de tutsaklık ve başkalaşım adı verdim. Zaman içerisinde insanlar arasındaki ilişkilerden kaynaklı bir farklılaşma, bir uzaklaşma teması oluşturmaya çalıştım. Bu benim düşüncem. Siz birbirine bakan yüzler de yapabilirsiniz. Fikir. Ve tamamen kaidem de kurudu. İçerisinden çıkarttım. Çok rahat çıkıyor gördüğünüz gibi. Alçıyı boyuyoruz. Kemik rengine boyadım. Her tarafını girinti ve çıkıntılarına iyice boya değecek şekilde. İç tarafına da tamamen siyah rengine boyuyorum. İç tarafa yapıştırdığım kağıtlarda bir doku oluşturdu iç tarafta. Daha sonradan bu dokuları ortaya çıkaracağım. İç tarafına çok fazla elim temas edeceği için eldiven kullandım. Siyah boya biraz zor çıkıyor. Bu arada bütün boyaları Multi Surface. Açıklamalar kısmına kullandığım malzemeleri yazıyorum. Eğer alçıyla istediğiniz göz kapağı formunu oluşturamazsanız, soğuk porselen hamuru varsa elinizde çiçek tutkalıyla istediğiniz bu görüntüyü de elde edebilirsiniz. Ben soğuk porselen hamurundan yukarıya bu şekilde böyle antik heykellere benzer biçimde saçlarını hafif saç yerleştirdim. Bakın. Evet. Her iki büste de heykele de aynı uygulamayı yaptım. Şimdi en güzel kısmında sıra sür-sil tekniğiyle eskitme yapıyorum. Burnt Umber'la Glazing Medium'u karıştırdım ve sür-sil yapacağım. Burada kullandığınız bez nemli olsun. Çünkü eğer bez nemli kuru olursa çok koyu bir ton çıkıyor ortaya. Ben bu nemli bezle yaptığım çalışmada daha iyi sonuç elde edebiliyorum. Kuru bezle de deneyin. Ben nemli bezle daha iyi sonuç aldım, onu diyebilirim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni çalışmalarım, farklı çalışmalarım olacak. Yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Beğeni yorumlarınızı da bekliyorum. Kaide kısmına da hafif bu yaptığım Burnt Umber karışımından sürdüm ve silerek her iki heykelciğimi de burada büstü eskittim. Bu sür-sil yaptığımda bakın çok güzel koyu renkler aradaki girintileri boşluklara yerleşiyor ve çok güzel antik dokular, eskitme dokular ortaya çıkıyor. Şurada ön tarafı silmede gecikmişim, bakın. Onun çözümü var. Hemen tekrar kemik rengine boyayacağız, ancak kurumasını iyice bekleyeceğiz. Sonra tekrar yine Burnt Umber'lık karışımdan sür-sil tekniğiyle aynı çalışmayı yapacağız. Evet. Bu çalışmam bitti. İç taraftaki siyah renk boyam da kurudu. Şimdi altın
metalik rengimle buralara aydınlatmalar yapacağım. Dokuları ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Tüm siyah olan iç kısma bunları ve bu çalışmayı yapalım. İç tarafı da güzel görünüyor. Burnun altındaki boşluk var. Niye boşluk diyeceksiniz? Ben onu içerisine aydınlatma koyacağım için oradan ışık çıkacağını düşündüm. Videonun sonunda göreceksiniz. Çok güzel böyle bir oradan ışık süzülüyor. Kaideyi bakın okyanus rengine boyuyorum. Karton piyer alçı ya da altı üzerinde ya da taş tozuyla yaptığınız çalışmada okyanus rengi çok güzel sonuç veriyor. Tam olarak 2 kat boyarsanız çok koyu oluyor. Tek katla boyamı sürdüm ve çektim. İnce bir katman halinde uyguladım. Ve heykelciklere de bunlardan okyanus rengimle dokunuşlar yaptım. Bir bütünlük sağlamaya çalıştım. İstediğiniz yerlere bunları bu rengi sürebilirsiniz. Fırça dokunuşlar yapabilirsiniz. Bu yaratıcılık tamamıyla size bırakıyorum. Bakın benim yaptığım yerleri böyle. Videoyu da fazla uzatmak istemediğim için bir kısmını gösteriyorum size. Hızlandırarak da videoyu kısaltmaya, mümkün olduğunca kısaltmaya çalıştım. Şimdi altın rengimle kaidemin üzerine de böyle fırçayla dokunuşlar yaptım. Şimdi çikolata rengimle koyuluklar vermeye çalışıyorum. Bu çalışmalarda koyuluklar eklemek çok güzel sonuçlar çıkarıyor ortaya. Çikolata rengi ne siyah ne de kahverengi, bayağı koyu bir kahverengi. Fırçayla istediğiniz, ortaya çıkarmak istediğiniz kısımlara dokunuşlar yapın. Buradaki kaş kısmını ben biraz fazla dokunuş yaptım. Orayı düzeltiyorum sonradan. Orada şakak kısmını koyulaştırdım. Göz kısmını, göz oyuğunu belirginleştirmeye çalıştım. Bakın koyuları girdikçe yaptığınız çalışma daha bir anlam kazanıyor ve daha hoş hale geliyor. Arka tarafta bir şey çalışmadım. Sadece eskitmesiyle bıraktım. Kaidenin üzerine yerleştiği kısımlara da koyu renk girdim. Metalik boyamla heykellerin yüzüne de ışıltılar yapıyorum. Ben bunu yaptım ve sonuç güzel olunca birkaç yere daha dokunuşlar yaparak fazlalaştırdım bu altın rengimi heykellerin üzerinde. Çok hoş bir görüntü verdi. Evet. Kenarlara ve yüzde istediğiniz kısma yapabiliriz. Son olarak kuruduktan sonra aydınlatmayı yerleştirdim. Bakın her iki heykelciğin içine de yerleştirebilirsiniz. Ben bir tanesine yerleştirdim. Bu benim bir elektrikçiden aldığım bir aydınlatma. Alt tarafta bir aparatı da var. Birkaç çalışmamda da kullandım. İzlemişseniz görmüşsünüzdür. Halatla iki kafayı bir şekilde birbirine bağladım. Bu da tutsaklığı sembolize ediyor. Şimdi açtım ışığı ve bakın yansımaları gerçekten çok hoş oldu. İçerisindeki gold ışıltıları görüyorsunuz. Dokular çok güzel çıktı ortaya. Videoda belki çok belli olmuyor ama gerçekten yakından bu çalışma çok farklı oldu. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Fikirlerinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.